Merhaba arkadaşlar, Güven Turkish Club'a hoş geldiniz. Ben Güven, yabancılara Türkçe öğretiyorum ve bu sayfada, bu kanalda eee, Türkçe öğrenenler için videolar paylaşıyorum. Bugünkü konu bebekler hakkında. Bebekler hakkında bir makale okuyacağım. Hiç bebek oldunuz mu? Ben oldum. Siz de oldunuz muhtemelen. Peki hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Peki neden hatırlamıyoruz? Yani bebekken neler yaptık, ne zaman ağladık, ne zaman güldük, neler gördük, kimlerle karşılaştık? Bunları hatırlamıyoruz tabii ki. Peki bunları hatırlamamamız, normal bir şey mi yoksa normal bir şey değil mi? Bunun hakkında bir makale, okuyacağım. Genelde insanlar, hatta çoğu insan, belki de herkes bebeklik dönemlerini hatırlamıyor. Bu makalede bununla ilgili, bunun nedeni neler, peki hatırlamak mümkün mü? Bunun hakkında, bilgiler paylaşacağız. Bilmediğiniz kelimeleri, yorumlara yazabilirsiniz. Makale hakkında düşünceleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bundan sonra ki videolarımda görmek istediğiniz makaleyi, paylaşabilirsiniz, konuyu paylaşabilirsiniz. Umarım sizin için keyifli olur. B1, B2 seviyesinde bir video, olacak diye tahmin ediyorum. Eee, Umarım keyifli olur sizin için. Haydi başlayalım. İnsanlar en erken hangi yaşını hatırlayabilir? Giriş. Bugün çok ilginç bir soruya cevap arayacağız. İnsanlar en erken hangi yaşını hatırlayabilir? Bir an durup düşünün. Bir an, yani çok kısa bir süre, içerisinde bir an durup düşünün. Hayatınızda hatırladığınız en eski an, nedir? Kaç yaşındaydınız? Belki 4 yaşındaydınız, belki 3 yaşındaydınız, belki de 5 yaşındaydınız. Ama büyük ihtimalle 1 yaşınızı ya da 2 yaşınızı hatırlamıyorsunuz. Burada büyük ihtimalle, yani muhtemelen, demek, emin değiliz anlamında. Peki neden? Sonuçta o zamanlar da yaşıyordunuz. Çevrenizde insanlar vardı, oyun oynuyordunuz, yeni şeyler öğreniyordunuz. Konuşmayı öğreniyordunuz, yürümeyi öğreniyordunuz ama bugün bunların hiçbirini hatırlamıyoruz. Bu oldukça garip görünüyor. Çünkü hepimiz bebeklik döneminden geçtik. Ama sanki o yıllar hayatımızdan silinmiş gibi. Bilim insanları uzun yıllardır bu soruyu araştırıyor. Hangi soruyu? Yani bebeklik dönemimizi neden hatırlamıyoruz? Çünkü herkes bebeklik dönemini, hatırlamıyor, hiç kimse hatırlamıyor. Sanki o dönem silinmiş, gibi, yani hayatımızda yaşanmamış gibi. Bilim adamları da, bilim insanları bu soruyu araştırmışlar, çalışmışlar ve bu durumun bir adı var: çocukluk amnezisi. Yani erken çocukluk dönemindeki anıları unutma durumu. Bugün bu konunun nedenlerini öğreneceğiz. Ayrıca bilim insanlarının son yıllarda keşfettiği çok ilginç bir fikre de bakacağız. Belki de çocukluk anılarımız tamamen kaybolmadı. Belki de hala beynimizin bir yerinde duruyorlar. Enteresan gerçekten, çünkü bebeklik anılarımız, eee, dediğimiz gibi kimse hatırlamıyor bebeklik anılarını ama burada diyor ki araştırmalar, bebeklik anılarımız beynimizin bir yerinde, bulunuyor. Belki de kaybolmadı tamamen. Bunu bulmak mümkün mü, erişmek mümkün mü? Bakalım araştırma ne diyor? İnsanlar en erken hangi yaşını hatırlıyor? Araştırmalar gösteriyor ki çoğu insan ilk net anısını yaklaşık 3 veya 4 yaşından sonra hatırlıyor. Enteresan, yani bir değil, 2 değil, 3 veya 4 yaşından itibaren insanlar, anılarını hatırlıyor, diyor. Bu ortalama bir sonuç. Bazı insanlar 2 yaşından bir anı hatırladığını söylüyor. Bazıları ise 5 yaşından öncesini hiç hatırlamıyor.
Ben de düşünüyorum acaba hangi, anıları hatırlıyorum en erken yani. Muhtemelen, 3 ya da 4 yaşlarını hatırlıyorum gibi düşünüyorum, ama emin değilim, gerçekten. Bazıları ise, eee, 5 yaşından öncesini hiç hatırlamıyor. Ancak genel olarak bilim insanları ilk anıların 3 yaş civarında başladığını düşünüyor. Şimdi düşünelim. Hayatımızın ilk 3 yılı aslında çok önemli. Bu dönemde yürümeyi öğreniyoruz, konuşmayı öğreniyoruz, insanlarla ilişki kurmayı, öğreniyoruz. İlişki kurmak, yani iletişim kurmak, insanlarla konuşmak, paylaşmak, bağlantı, kurmak, dünyayı tanımaya başlıyoruz. Kısacası hayatımızın en hızlı değişen dönemi bu yıllar. Ama tam da bu yılları hatırlamıyoruz. Bu yüzden araştırmacılar uzun zamandır şu soruyu soruyor. Neden hayatımızın önemli, eee, söyleyemedim, en önemli dönemlerinden birini hatırlayamıyoruz? Evet, gayet iyi bir soru. Çocuklar gerçekten hafıza oluşturabiliyor mu? Bazı insanlar şöyle düşünüyor olabilir. Eğer hatırlamıyorsak belki de o yaşlarda hafızamız yoktu. Yani bu güzel bir soru aslında çünkü, düşünüyorum ben 1 yaşını hatırlamıyorum. Belki de 1 yaşım yaşanmadı. Yani ben belki de, 3 yaşından sonra, eee, yaşıyorum. Bunu düşünmek çok normal çünkü o dönemi hatırlamıyoruz. Aslında bu durum böyle değil. Bilim insanları bebeklerin hafıza oluşturabildiğini biliyor. Bir bebek annesinin sesini tanıyabilir, babasının yüzünü tanıyabilir, sık gördüğü insanları hatırlayabilir, bazı oyuncakları tanıyabilir. Hatta bazı araştırmalarda bebeklerin öğrendikleri bilgileri günler sonra bile hatırladığı görülmüştür. Yani bebeklerin hafızası vardır. Onlar öğrenebilir, onlar bilgi depolayabilir, onlar deneyim kazanabilir. Bu nedenle asıl soru değişiyor. Sorun, hafızanın oluşmaması değil. Yani aslında hafıza oluşuyor. Oluşuyor yani hafıza, eee, oluyor diyebiliriz. Sorun daha sonra bu hafızalara ne olduğudur. Anılar neden kayboluyor ya da gerçekten kayboluyor mu? Bilim insanlarını şaşırtan araştırmalar. Araştırmacılar farklı yaşlardaki çocuklara en eski anılarını sordu. Yani bunu açıklayayım. Araştırmacılar ne yapmışlar? Farklı yaşlardaki çocuklara en eski anılarını sormuşlar. Yani 3 yaşındaki çocuğa en eski yaşını sormuş ya da 5 yaşındaki çocuğa en eski yaşını sormuş veya 11 yaşındaki bir çocuğa en eski yaşını sormuş ve bu, durumu karşılaştırmış. Onların verdiği cevapları karşılaştırarak bir sonuca gitmeye çalışmış. Bakalım, küçük çocuklar çok eski olaylardan bahsedebiliyordu. Enteresan. Bazıları da 1 yaşına ait olduğunu düşündüğü anıları anlatıyordu. Ancak aynı çocuklar birkaç yıl sonra tekrar incelendiğinde ilginç bir durum ortaya çıktı. Daha önce anlattıkları bazı anıları artık hatırlayamıyorlardı. Bu sonuç çok önemliydi. Çünkü anılar ilk başta vardı ama zamanla kaybolmuş gibi görünüyordu. Bu durum bilim insanlarına önemli bir ipucu verdi. Demek ki, eee, demek ki means yani burada yani ya da demek ki erken yaşta anılar oluşabiliyor. Ancak bu anılar uzun süre korunmuyor. İşte çocukluk amnezisinin temel özelliği de budur. Yani aslında anılarımız var aslında. Mesela eğer 3 yaşında ya da 4 yaşında, yani konuşabildiğim bir yaşta bana soru sorsalardı, yani en erken hangi yaşını hatırlıyorsun deselerdi, ben 1 yaşını hatırlıyorum diyebilirdim. Fakat yaşım büyüdükçe, yani daha büyük oldukça, bu anıları yavaş yavaş unutmaya başladım. Aslında bu normal bir şey değil mi? Çünkü şu an düşünüyorum mesela en son, ne yemek yedim, yani bugün ne yemek yedim, dün ne yemek yedim hatırlıyorum. Fakat bir hafta önce, yani her gün boyunca, bir hafta önceki her gün boyunca
Neler yedim hatırlamıyorum. Yani zaman, uzadıkça daha eski şeyleri hatırlamıyoruz. Bu da normal. Yani bu da aslında hafızamızdan sanki bu anılar silinmiş gibi, duruyor. Duruyor. Yani zaman geçtikçe. Devam edelim. Neden unutuyoruz? Bu sorunun kesin cevabı henüz bulunmuş değil. Ama bilim insanlarının bazı güçlü fikirleri var. İlk neden beynimizin gelişmesidir. İlk neden beynimizin gelişmesidir. Bir bebek doğduğunda beyni tamamen gelişmiş değildir. Özellikle hafızalarla ilgili bölgeler yıllar boyunca gelişmeye devam eder. Araştırmacılar beynin bu hızlı değişiminin eski anıları korumayı zorlaştırabileceğini düşünüyor. İkinci neden dildir. Bugün geçmişimizi düşünürken olayları kelimelerle anlatırız. Örneğin ilkokuldaki ilk günümü hatırlıyorum. Arkadaşlarımla oynadığım günü hatırlıyorum. Biz anılarımızı çoğu zaman hikaye gibi saklarız. Fakat çocuklar henüz iyi konuşamaz. Bu nedenle alınları düzenlemek daha zor olabilir. Üçüncü neden ise benlik duygusudur. Küçük çocuklar zamanla kendilerini tanımaya başlar. Yavaş yavaş ben kavramını öğrenirler. Bilim insanları güçlü kişiler anılar için bu duygunun önemli olduğunu düşünüyor. Bilim insanları güçlü kişisel anılar için bu duygunun önemli olduğunu, düşünüyor. Yani burada aslında özet olarak, eee, yani as a summary değil mi? Özet olarak, 3 neden, görüyoruz. Yani neden unutuyoruz? Sadece 3 neden var. Yani buradaki araştırmada. Birinci neden, beynimiz gelişiyor, değil mi? Yani bir bebek doğduğunda beyni tamamen gelişmiş değildir. Yavaş yavaş gelişiyor. Eee, Yavaş yavaş daha gelişmiş bir beyin oluyor. Daha farklı, şeyler düşünüyor, görüyor, fark ediyor ve yani beyin gelişiyor. Bu nedenden dolayı, eee özellikle hafıza ilgili bölgeler yıllar boyunca gelişmeye devam eder. Yani beynimizin aslında hafıza ile ilgili bir bölümü var, değil mi? Yani hipokampüs aslında beynimizin içinde hafızayı, düzenleyen, bir, şey. Yani hipokampüs nerededir? Hemen şu kulağımıza bakalım. Kulağımızdan birkaç santim yukarı çıktığımızda ve biraz daha içeri girdiğimizde hipokampüs burada bulunuyor. Yani aslında hafızamızın olduğu bölge burasıdır. O yüzden buraya dikkat etmemiz, gerekiyor. Yani dün ne yediğimizi hatırlamak için, geçen yaz, tatile nereye gittiğimizi hatırlamak için hipokampüs dediğimiz bölge, beynimizin içindeki kısım, yani bölge, hafızayı oluşturuyor, koruyor, emm, diyebiliriz. İkinci neden dildir. Yani bebekler, konuşamaz. Konuşamadığı için de, olayları analiz etme yetenekleri yoktur. Yani ben mesela, Eee, size bir konu anlatıyorum burada, bebeklerle ilgili. Fakat bir bebek bu konuyu anlayabilir fakat dil bilmediği için bunu anlatamaz. Yani bunu anlatamadığı için de aslında beyninde analiz etme özelliği yoktur. Analiz de edemediği için de hafızada, bu aslında vardır bu olay fakat analiz olmadığı için bu bir hikâye hâline gelmemiştir. Yani ben, hatırladığım birçok şeyi hikâye olarak anlatabilirim. Mesela ben ilk anılarımı düşünüyorum. Yani, böyle, 3 tekerlekli bir, normal küçük motor, sürüyordum. Orada mesela anneannemlerle, dedemlerle vakit geçiriyordum. Bu mesela benim için bir hikâye. Ben bu hikâyeyi anlatıyorum. Anlattığım için de hipokampüs bölgesinde hafızada bu hikâye var, mevcut. Fakat bebekler dil bilmediği için, eee bu bir konuyu, anladıkları bir konuyu mesela diyor ki babam bana gülüyor, yani annem bana gülüyor. Bunu anlıyor fakat anlatamadığı için de orada hafızada bu oluşmuyor, hikâyeleşmiyor. Bu da çok doğal bir şey. Emm, Yani burada görüyoruz ki
çocukların aslında analiz yetenekleri yok. Henüz bu yetenekler gelişmediği için, eee, yetişkinler bebeklerden birçok şeyi daha iyi, hatırlar. Gelelim üçüncü nedene, yani birinci neden neydi? Birinci neden, beynimizin gelişmesi. 2'nci neden dildi. Üçüncü neden ise benlik, duygumuzun gelişmesidir. Yani, ben diyebilmek, ben demek, ben kavramı, eee, çok önemli bu konuları hatırlamakta, hafızada. Çocukların ben kavramı, yani, kendileriyle ilgili, eee, düşünceleri çok fazla gelişmemiştir. Yani bu konuyla ilgili duyguları yoktur. Kişisel anılar oluşturamamaktadırlar bu nedenden dolayı. Bu yüzden çocukların aslında öz saygıları ne kadar erken gelişirse çocukların, hafızası o kadar daha iyi olur. Yani aslında evet, çocuklarımızı korumak önemli. Yani anne babanın çocukları koruması çok önemli. Onların zarar görmemesini sağlamak için, onların daha iyi, şekilde büyümeleri için kontrol altında almaları çok önemli bir şey. Fakat ben kelimesini, ben kavramını çocuklara ne kadar çabuk öğretirsek, bebeklerin de hafızaları daha iyi gelişir. Bunu bu araştırmadan görebiliyoruz. Yani çocuk ben diyebilmeli. Eee, Bunu da öğretmek gerekiyor. Bu 3 nedeni, gördük. Peki, devam edelim. Anılar gerçekten kayboluyor mu? İşte araştırmanın en ilginç kısmı burada başlıyor. Uzun yıllar boyunca bilim insanları unutulan anıların tamamen silindiğini düşündü. Bu mantıklı görünüyordu. Çünkü hatırlamıyorsak anı yok olmuş gibi görünür. Fakat son yıllarda farklı bir fikir, ortaya çıktı. Fikir yani düşünce demek, idea. Belki de anılar tamamen kaybolmuyor. Belki de hala beynimizin içinde duruyor. Ama biz onlara ulaşamıyoruz. Bunu büyük bir kütüphaneye benzetebiliriz. Bir kitap düşünün kütüphanede. Kitap kaybolmamış, hala kütüphanede duruyor. Fakat, ama hangi rafta olduğunu bilmiyorsunuz. Bu yüzden kitaba ulaşamıyorsunuz. Bazı bilim insanları çocukluk anılarının da buna benzediğini düşünüyor. Anılar hala orada olabilir ama beynimiz değiştikçe onlara ulaşmak zorlaşmış olabilir. Bu fikir oldukça ilginçtir. Çünkü bu durumda çocukluk anılarımız tamamen yok olmamış olur. Onlar sadece saklanmış olur. Araştırmacılar bugün bu fikir üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bazı deneylerde bu düşünceyi destekliyor. Bazı unutulmamış anıların davranışlarımızı etkilemeye devam ettiği görülüyor. Bu da anının tamamen yok olmadığını düşündürüyor. Yani özet olarak anılar gerçekten kaybolmuyor. Buradaki örneği hemen açıklayayım. Bir kütüphane düşünün. Yani çok büyük, çok fazla kitabın olduğu bir kütüphane. 1.000 tane kitap var diyelim. Ve bu 1.000 kitap belki 10 tane rafta, değil mi? Bir kitap var, siz orada olduğunu biliyorsunuz fakat bu 1.000 tane kitabın arasından o kitabı almak çok zor. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bebekler için de bu durum böyle. Yani, çok fazla anı var. Diyelim ki 1.000 tane anı var ve bu anılardan, bebeklik anılarını almak çok zor. Çünkü belki bu anı saklandı ve onu oradan çıkarmak, onu oradan almak çok zor. Bu yüzden de, hatırlamıyor olabiliriz. Yani unuttuğumuzu düşünüyor olabiliriz. Devam edelim. Erken çocukluk deneyimleri neden bu kadar önemli? Bu konu sadece hafıza ile ilgili değildir. Hafıza demek, evet, memory değil mi? Yani önceden hatırladığımız şeyler. Aynı zamanda ruh sağlığı ile de ilgilidir. Bilim insanları erken çocukluk döneminin hayatımız üzerinde büyük etkileri olduğunu söylüyor. Evet, ruh sağlığı yani mental sağlık demektir. Bu dönemde beynimiz çok hızlı gelişir. Yeni şeyler öğreniriz, çevremizdeki insanlarla bağ kurarız, kendimizi güvende hissetmeyi öğreniriz.
duygularımızı anlamaya başlarız. Bu yıllar kişiliğimizin temelinin oluştuğu yıllardır. İlginç olan şey şudur. Evet, telefonumun şarjı bittiği için, farklı bir kameradan devam edeceğiz. Eee, evet, devam edelim. Eee, ilginç olan şey şudur: bu dönemi hatırlamasak bile etkilerini yaşamaya devam ederiz. Bir kişi bebeklik dönemini unutmuş olabilir ama aynı dönemde yaşadığı deneyimler hâlâ önemli olabilir. Bu yüzden bilim insanları erken çocukluk dönemine büyük önem veriyor. Çünkü bu yıllar gelecekteki yaşamımızı çok etkileyebilir. Erken yaşta yaşanan stres ne yapıyor? Araştırmacılar son yıllarda erken yaşam stresi üzerine de çalışıyor. Erken yaşam stresi küçük yaşlarda yaşanan zor deneyimler anlamına gelir. Örneğin aile içindeki sorunlar buna örnek olabilir. Uzun süreli korku ve güvensizlik de buna dahil olabilir. Bilim insanları bu tür deneyimlerin beyin gelişimini etkileyebileceğini düşünüyor. Bazı araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Erken stres yaşayan bireylerin bazı eski anıları daha uzun süre koruyabildiği görülmüştür. Bu durum araştırmacıları şaşırtmıştır. Çünkü normal şartlarda çocukluk amnezisi çoğu insanda görülür. Bu sonuç bize önemli bir şey gösteriyor. Erken yaşta yaşanan olaylar beynin gelişimini değiştirebilir. Bu nedenle bilim insanları bu konuyu dikkatle araştırmaya devam ediyor. Yani bu paragraftan şunu görüyoruz. Çocukluk döneminde, bebeklik döneminde yaşanan stres eee, hayatımızı etkiliyor. Geçmişimizi hatırlamadaki, yaşadığımız olayları analiz etmedeki eee etmemizde önemli rol oynuyor. Bu yüzden, çocukluk dönemi oldukça önemli, bebeklik dönemi oldukça önemli. Yani stres yaşamamamız, daha rahat hissetmemiz, tabii ki kötü şeyler olabilir fakat, olabildiğince bunu minimize etmek, azaltmak, beyin gelişimi için de çok önemli. Sonuç, bugün oldukça ilginç bir sorunun cevabını araştırdık. İnsanlar en erken hangi yaşını hatırlayabilir? Araştırmalar çoğu insanın ilk net anısını 3 veya 4 yaşından hatırladığını gösteriyor. Buna rağmen bebekler hafıza oluşturabiliyor, onlar öğrenebiliyor, onlar çevrelerini tanıyabiliyor, onlar deneyim kazanabiliyor. Fakat bu erken anılar zamanla ulaşılması zor hale geliyor. Bilim insanları buna çocukluk amnezisi adını veriyor. Bugün hala cevaplanmamış birçok soru var. Anılar gerçekten siliniyor mu? Yoksa hala beynimizin içinde duruyorlar mı? Bilim insanları bu soruların cevaplarını aramaya devam ediyor. Belki de gelecekte beynimiz hakkında çok daha fazlasını öğreneceğiz. Belki de şu anda hatırlayamadığımız bazı anıların izlerini bulacağız. Şimdilik bildiğimiz şey şu. Yani şimdilik şunu biliyoruz. Hayatımızın ilk yılları sandığımızdan çok daha önemlidir ve hatırlamasak bile o yıllar bizi şekillendirmeye devam ediyor. Sizin için bir soru. Peki siz hayatınızdan hatırladığınız en eski anının kaç yaşınıza ait olduğunu düşünüyorsunuz? Yani ben yaklaşık olarak 3 ya da 4 yaşındaki, anılarımı hatırlıyorum en erken. Siz hangi, yaşınızı hatırlıyorsunuz en erken ve ne yapıyordunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ben de görür görmez cevap vereceğim. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım konu sizin için keyifli olmuştur, ve, videoyu beğenirseniz kanalıma destek olmak için, çok mutlu olurum. Eee, özetlersek, bebekler için, yani bebeklik dönemi için, anıları hatırlamak çok zor. Bunun bazı nedenleri var. Eee,
yaşımız ilerledikçe, büyüdükçe, eee, daha yakın şeyleri hatırladığımız için bebeklik dönemini hatırlamadığımızı bilim insanları buradaki araştırmada belirtmişler. Bu yüzden bebeklik dönemimizi hatırlamak istiyorsak erken yaşta, yani, çocukken, belki not alabiliriz, kaydedebiliriz neler düşündüğümüzü, neler hissettiğimizi. Çünkü yaş ilerledikçe, büyüdükçe, yetişkin oldukça, yaşlandıkça, o anıları hatırlamamız çok mümkün gözükmüyor. Onun dışında bebeklerin, yaşadığı stresler hayatına, eee, hayatında büyük ölçüde önem taşıyor ve, eee, onların gelişimini etkiliyor, hatırladığı anıları etkiliyor ve gelecekte de, eee, gelecekteki davranışlarını da etkilediğini bu araştırmadan görmüş olduk. Umarım, bebekliğinizi daha iyi hatırlarsınız. Umarım, bu konuları, düşünürken daha çok anı belki, hatırladınız. Burayı okurken, daha çok şey hatırladınız. Çünkü geçmişi hatırlamak önemli, güzel, keyifli anılar varsa eğer tabii ki. Emm, evet, bu kadar bugünlük. Umarım keyif aldınız ve, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konuyla alakalı, İngilizce çevirisiyle birlikte senaryoyu zaten her zaman paylaşıyorum. Ekranda da görebiliyorsunuz. Oradan okumak isterseniz oradan da okuyabilirsiniz. Fakat eğer elinizin altında olmak isterse, not almak isterseniz PDF olarak da bunu almanız mümkün. Patreon sayfam var. Çok cüzi bir miktarda, yani çok küçük bir miktarda, ödeme yapıp, PDF'i alabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz ve sadece, para için de değil, yani videoların beğenildiğini, videoların izlendiğini de görmem açısından, bu benim için önemli. Eee, Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, görüşürüz.